İtalya Yarımadası'nın liderleri Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Bayezid, 3 şartını kabul etmeniz halinde İtalyan halkının güvenliğini size sunuyor. Birkaç gecedir Bayezid'in 20 gemisi hazır bekliyor. Şafak'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun tam gücünü hissedeceksiniz. Tarihimiz o kadar görkemli ve o kadar büyük ki sadece bizim ekranlarımıza değil, dünya sinemasına ve dev prodüksiyonlara da sığmıyor. Hollywood'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok yapımcı rotasını bizim efsanelerimize çevirdi. Kimi bizi bir süper güç olarak gösterdi, kimi en büyük düşman olarak kurguladı, kimi ise bir halk kahramanının peşinden gitti. Bugün Türk tarihini ve Türk karakterlerini yabancıların gözünden izlediğimiz, mutlaka görmeniz gereken 5 büyük yapımı ve harika bir bonus filmi inceliyoruz. Hazırsanız kılıçların ve diplomasinin başrolde olduğu o küresel projelere başlıyoruz. 5 numarada tarihi fanteziyle harmanlayan ve Leonardo da Vinci'nin hayatını anlatırken rotayı Otranto seferine kıran o meşhur yapım var. Osmanlı'nın Avrupa kapılarındaki korkutucu gücünü ve teknolojik üstünlüğünü fantastik bir dille anlatan Da Vinci's Demons. Dizi, Rönesans'ın ortasında geçen hikayesinde yalnızca Leonardo da Vinci'nin dehasını değil, aynı zamanda dönemin siyasi dengelerini ve Osmanlı'nın Avrupa üzerindeki gölgesini de oldukça çarpıcı bir şekilde işliyor. Özellikle Otranto seferinin ele alındığı bölümler, dizinin en çok konuşulan kısımları arasında yer alıyor. İtalya'nın kalbine kadar ilerleyen Osmanlı ordusunun yarattığı etki, dizide önce küçümsenen, ardından ise büyük bir korkuya dönüşen bir tehdit olarak anlatılıyor. Bu geçiş oldukça başarılı bir şekilde işlenmiş. Başta Osmanlı'yı hafife alan bakış açısının, Otranto'nun kaybedilmesiyle nasıl değiştiğini izlemek gerçekten etkileyici. Toplam 3 sezon süren dizi, özellikle 2, sezon finali ve 3, sezonun başlangıcındaki Otranto sahneleriyle büyük ses getirdi. Görsel anlatım, savaş sahneleri ve atmosfer açısından oldukça güçlü bulunan bu bölümler, pek çok izleyici tarafından tarihsel olarak da oldukça doğruya yakın bir şekilde aktarıldığı yönünde yorumlar aldı. Devam sezonları istenmesine rağmen projenin sona ermesi birçok kişi için hayal kırıklığı oldu. Ancak geriye dönüp bakıldığında Da Vinci's Demons, özellikle Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini farklı bir bakış açısıyla anlatan, değeri bilinen ve hala konuşulan önemli yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. 4 numarada bir efsaneyi karanlık bir perspektiften ele alan ve Fatih Sultan Mehmed ile Kazıklı Voyvoda arasındaki o amansız rekabeti Hollywood standartlarında işleyen dev bir film var. Cihan Padişahı'nı en büyük rakip olarak izlediğimiz o epik yapım Dracula, Başlangıç. Dracula, Başlangıç, tarihi gerçeklikten ziyade bir efsane yaratmayı amaçlayan bir film. Bu yüzden anlatım dili baştan sona dramatize edilmiş ve birçok olay kurguya göre yeniden şekillendirilmiş. Fatih Sultan Mehmed'in filmdeki yeri ise tam anlamıyla karanlık bir rakip olarak çizilmiş. Filmde Osmanlı ordusu ve Fatih karakteri oldukça sert, hatta yer yer zalim bir şekilde resmediliyor. Ancak bu anlatımın tarihsel gerçeklikle çok fazla örtüşmediğini söylemek gerekiyor. Özellikle final kısmında Dracula'nın Fatih'e karşı gösterdiği üstünlük ve abartılı mücadele sahneleri tamamen sinematik etki yaratmak için kurgulanmış. Gerçek tarihte ise Vlad Tepes'in Fatih Sultan Mehmed'e karşı böyle bir zafer elde etmesi bir yana ona ciddi bir zarar dahi veremediği biliniyor. Bu yüzden filmde anlatılan hikaye tarihsel bir gerçeklikten çok Batı'nın Dracula efsanesini büyütme çabasının bir ürünü olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen film, görsel efektleri, karanlık atmosferi ve epik savaş sahneleriyle oldukça dikkat çekici. Bazı izleyiciler için bu abartılı anlatım etkileyici bulunurken, bazı kesimler tarafından da yer yer fazla fantastik ve hatta komik olarak yorumlandı. Yine de Dracula, Başlangıç, Türk tarihinin global sinemada nasıl farklı şekillerde yorumlanabildiğini görmek açısından oldukça ilginç bir örnek. 3 numarada, Arap dünyasının bugüne kadar çektiği en yüksek bütçeli yapımlardan biri olan ve Yavuz Sultan Selim'in Memlük seferini karşı cepheden anlatan o tartışmalı ama görkemli dizi var.
Tarihe farklı bir pencereden bakmak isteyenler için çarpıcı savaş sahneleriyle Ateş Krallıkları. Arap dünyasının en büyük prodüksiyonlarından biri olan Ateş Krallıkları, Yavuz Sultan Selim'in Memlük seferini tamamen karşı cepheden anlatmasıyla dikkat çekiyor. Bu da diziyi alışılmış Osmanlı anlatılarından tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Dizi, Memlüklerin bakış açısından ilerlerken Osmanlı'yı çoğu zaman sert ve olumsuz bir şekilde tasvir ediyor. Bu durum özellikle Türk izleyiciler tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Tarihi olayların çarpıtıldığı ve taraflı bir anlatım sunulduğu yönündeki yorumlar dizinin en çok tartışılan yönlerinden biri oldu. Tek sezon olarak yayınlanan yapım, yüksek bütçesi ve büyük beklentisine rağmen devam edemedi. 2 numarada bir Türk akıncısının İtalya'nın bir köyünde nasıl bir kahramana dönüştüğünü anlatan ve çekim kalitesiyle Türk oyuncuların globaldeki gücünü kanıtlayan o merakla beklenen dizi var. Can Yaman'ın başrolünde olduğu ve Avrupa'nın ortasında bir Türk efsanesini dirilten El Turco. El Turco, Türk tarihini Avrupa'nın ortasında anlatan nadir projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bir Osmanlı akıncısının İtalya'da bir köy halkıyla kurduğu bağ ve zamanla bir halk kahramanına dönüşmesi dizinin temel hikayesini oluşturuyor. Başrolde yer alan Can Yaman'ın uluslararası popülaritesi diziyi daha yayınlanmadan büyük bir ilgi odağı haline getirdi. Özellikle Avrupa'da ciddi bir izleyici kitlesine ulaşması beklenen proje, Türk oyuncuların global arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İtalyan-Türk ortak yapımı olması da dizinin farklı bir kimlik kazanmasını sağlıyor. Hem Avrupa anlatım dili hem de Türk tarih unsurları bir araya gelerek hibrit bir yapı oluşturuyor. Ancak diziyle ilgili ilginç bir durum da yaşandı. Türkiye'de yayınlandıktan sonra bazı dijital platformlardan kaldırılması projeyi daha da tartışmalı hale getirdi. Bu durum dizinin daha fazla destek görmesi gerektiğini düşünenlerle eleştirenler arasında ikiye bölünmüş bir izleyici kitlesi oluşturdu. Tek sezonluk yapısı ve yarattığı etkiyle El Turco hem cesur hem de farklı bir deneme olarak Türk tarihini global sahneye taşıyan dikkat çekici işlerden biri. Ve 1 numarada hem belgesel hem dizi tadında ilerleyen İstanbul'un fethini ve Fatih Sultan Mehmed'in dehasını tarafsız bir dille dünyaya anlatan o başyapıt var. Netflix'in en kaliteli işlerinden biri olan ve tarihçilerin yorumlarıyla derinleşen bir görsel şölen Rise of Empires, Ottoman. Rise of Empires, Ottoman, Türk tarihini belgesel ve dizi formatını birleştirerek anlatan en başarılı uluslararası projelerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul'un fethi gibi dünya tarihinin en önemli olaylarından birini oldukça dengeli ve detaylı bir şekilde ele alıyor. Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in askeri dehasını, stratejik hamlelerini ve kararlılığını güçlü bir anlatımla izleyiciye sunuyor. Aynı zamanda Bizans cephesini de detaylı bir şekilde işleyerek hikayeyi tek taraflı olmaktan çıkarıyor. Netflix yapımı olması sayesinde dünya genelinde geniş bir kitleye ulaşan dizi birçok ülkede büyük ilgi gördü. İçerisinde yer alan Türk oyuncuların performansı da oldukça beğenildi. Elbette bazı tarihsel detaylar konusunda eleştiriler oldu. Ancak genel olarak bakıldığında dengeli anlatımı ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan bir yapım olduğu kabul ediliyor. 2 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen Rise of Empires, Ottoman için hala devam sezonu beklentisi bulunuyor. Bu da dizinin ne kadar sevildiğinin en net göstergelerinden biri. Listeyi bitirdik derken finale çok özel bir bonus ekliyoruz. Russell Crowe'un hem yönetip hem oynadığı Çanakkale Savaşı'na düşmanın gözünden ama en insani ve en saygılı yerden bakan o duygusal başyapıt Son Umut. Russell Crowe'un hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Son Umut, Çanakkale Savaşı'nı farklı bir açıdan ele alan son derece duygusal bir yapım. Film, savaşın kazananı ya da kaybedeni üzerinden değil, insan hikayeleri üzerinden ilerliyor. Bir babanın savaşta kaybolan oğullarını bulmak için çıktığı yolculuk onu Türkiye'ye getiriyor. Burada karşılaştığı insanlar ve yaşadığı olaylar, savaşın sadece cephede değil, insanın içinde de yaşandığını gösteriyor. Filmde birçok usta Türk oyuncunun yer alması projeye ayrı bir değer katıyor. Kültürel etkileşim ve karşılıklı saygı teması oldukça güçlü işlenmiş. IMDb puanı ve yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanıyor olması, filmin ne kadar etkileyici olduğunun bir kanıtı. Pek çok kişi tarafından Türk tarihini en insani ve en dengeli şekilde anlatan yabancı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor. Peki,
Siz bu projeler hakkında neler düşünüyorsunuz ve sizin favoriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.